Pescador. Eğer yavaşsa, kesinlikle emindi. Ve böylece Port Said'den ayrıldıktan 36. gün sonra, önceki bölümde bizi Williamstown'a sağ salim indirdi. Orada, tüm Avustralya dünyasının bildiği gibi, başlıca demiryollarından biridir terminal noktası ve Melbourne'a 1 saatlik mesafede. Bünyesinde, yolculuk, meraklılar hariç, kroniklenmeye değer bir şey olmadı. Lord Beckenham'ın davranışları, ilk hafta kadar batmış gibi görünüyordu derin bir halsizlikte, ne saman ne de sempati uyandıramıyordu onu. Sabahtan akşama güvertelerde amaçsızca aykırı geziyordu, görünür şekilde kendini toparlayıp böyle soruları yanıtlamak için ona hitap edilmişti ve asla bir sohbet sürdürmemiş birkaç tuhaf cümleden öte. Böyle bir seviyeye bu depresyon nihayet geldi ona bunu getir. Aden'den ayrıldıktan sonraki gün onu almayı görev olarak hissettim, onu görevlendirmeye ve zorbalık yapmaya ya da ikna etmeye çalışmak için. Gel, dedim, neyin olduğunu bilmek istiyorum. Oldun. Son zamanlarda bize tüm mutsuzlukları veriyor ve yüzüne bakıyorsun. Şu anki an için devam edeceğine inanmaya meyilliyim. Dışarı onunla birlikte, ev özlemi mi çekiyorsun, yoksa bu yolculuğun monotonluğu da öyle mi oldu? Ne kadar senin için mi? Yüzüme oldukça endişeli baktı, diye düşündüm ve sonra şöyle dedim. Bay Şapka Teras, anlattığımda beni korkunç bir aptal sanacaksın seninle ilgili, ama gerçek şu ki Doktor Nikola'nın yüzü beynimde ve gerçekten de ne istesem ondan kurtulamam. O büyük, arayan gözler, o korkunç odada onları gördük, sinirimi boğdu ve ben de yapabilirim başka bir şey düşünme. Beni gece gündüz rahatsız ediyorlar. Ah, hepsi havalı, ağladım. Neden korkasın ki, onun için? Nikola, şeytani zekalığına rağmen sadece bir insan. Ve yine de onu son kez gördüğümüzü düşünebilirsiniz. O yüzden neşeler yukarı çık, mümkün olduğunca çok egzersiz yap ve inan bana, sen de yakında onu tamamen unut. Ama onunla tartışmanın bir anlamı yoktu. Nikola üzerinde etkisi olmuştu. Gençlik neredeyse muhteşemdi ve ancak Leuven'i iyi döndü ve güvenle Avustralya sularına ulaştı, her şekilde eski ruhunu toparladı. Ve işte, cesaretim için bana kredi vermemen diye sahiplendiğimde, başkasından fazlasıyla korktuğumu kabul etmeliyim Nikola ile buluşmak. Bana 4 fırsat verilmişti, zekalığına bakılırsa, bir keresinde Oxford Street'teki restoranda, bir keresinde East India Dock Road'daki Green Sailor Pub'ine bir kez West of England Express'i, son olarak limandaki evde dedi. Bu yüzden onunla yakın bir araya gelmek istemiyordum yine. Melbourne'a vardığımızda öğleden sonra Sydney'e giden Express'e bindik, ertesi sabah kahvaltıdan biraz sonra o şehre vardı. Tarafından varış noktamıza vardığımızda birçok kişi tutmuştuk geleceğimiz üzerine görüşmeler yaptı ve sonuç araması gereken bir karar oldu. Şehrin dışında sessiz bir otel ve sonra bu kadar derin bir şekilde içine girdiğimiz gizemin ne olduğunu keşfet. Belki de bir anlam ifade ediyordu. Tüm çeşitli banliyölerin avantajları ayrı ayrı bir şekilde tartışıldı ama onlar hakkında çok az şey biliyordum. Markis ise daha az. Parramatta, Penrith, Woollahra, Balmain ve hatta birçok koy ve limanlar ilgisini çekti, ta ki sonuncusunu seçene kadar. Amacımıza cevap verecek en muhtemel yer. Bu karar çözüldü. Darling limanını geçtik ve biraz avlandıktan sonra etrafta, yan tarafta küçük ama rahat bir otel keşfetti sokağın genel subayı olarak adlandırıldığı bir yer. Burada oda ayırttık, depozito yaptık az saydığımız bagajımız ve kendimizi yerleştirdikten sonra oturduk ve durumu konuştu. Demek burası Sydney, dedi Beckenham, kendini rahatça esnerken konuşurken kanepede oturdu. Ve şimdi buraya geldik, ne olacak önce bitmiş mi? Öğle yemeği ye, diye hemen cevap verdim. Sonra mı, diye devam etti. Halk kütüphanesini arayın ve Morning Herald'ın arka sayılarına bir göz atın. Bize çok şey anlatacaklar, ama istediğimiz her şeyi değil biliyor. Sonra birkaç sorgulama yapacağız. Yarın sabah sana soracağım birkaç saatliğine izin vermek için. Ama öğleden sonra gitmeliyiz, kesin bir karar çıkarmamızı sağlayacak yeterli bilgi edinmiştir başla. O zaman hemen öğle yemeği yiyelim ve gidelim. Ben de bu konuya ulaşmak için çok hevesliymiş. Buna göre öğle yemeği sipariş ettik ve bitince içeri girdik bir halk kütüphanesi araması. Onu bulduktan sonra, ve bu pek de bir şey değildi zor bir meseleydi, okuma odasına gittik ve köşedeki Sydney Morning Herald standına doğru ilerledik. Bir şekilde ben de aynı derecede emin hissediyordum orada istediğimi herhangi bir erkeğin olabileceği gibi bulmak, ve oldu, hayal kırıklığına uğramadım.
İkinci sayfada, bir başlığın altında kalın harflerle yazılmış, önceki yıl düzenlenen bir at gösterisinin uzun bir raporu vardı. Öğleden sonra, büyük bir Vice Kraliyet Partisi ve modaya uygun bir parti düzenlendi oradaydı. Listede ekselansları Vali ve Amberley kontesleri, kızları Maud ve Ermintrude hanımları. Beckenham Markisi, Kaptan Beren'den, bir yardımcısı ve Bay Baxter. Neredeyse hiç kendime ait olmayan bir sesle, o kadar sarsılmıştı ki heyecanla Beckenham'ı yanıma çağırdım ve ona işaret ettim adı. Bakıştı, başka yöne baktı, sonra tekrar baktı, zar zor bakamadı. Gözlerine inan. Ne anlama geliyor, diye fısıldadı, tıpkı Port Said'de yaptığı gibi. Ne anlama geliyor? Cevap vermeden önce onu binadan çıkardım ve ardından alkışladım omuz. Bu, oğlum, dedim, bir aksaklık oldu düzenlemelerini ve sonrasında onları aşmak için geç kalmadıklarını söylediklerini hepsi. Ama sence nerede kalacaklar, bu iki alçak? Hükümet konağında, kesinlikle. Raporda şunlar yazıyordu, Amberley kontu ve kontesi ile seçkin bir grup hükümet konağı, Beckenham Markisi dahil ve benzeri. O zaman hemen hükümet konağına gidip onları ortaya çıkaralım. Bu bizim topluma karşı sınırlı bir görev. O zaman söyleyebileceğim tek şey, topluma karşı görevimiz ise, toplumun beklemek. Hayır, hayır. Önce onların küçük oyunlarının ne olduğunu öğrenmeliyiz. O karar verildikten sonra, maskelerin çıkarılması doğal bir sonuç olarak ortaya çıkacak. Yapma anladın mı? Korkarım tam olarak bilmiyorum. Ama sanırım haklısın. Bu sırada tekrar feribotta olmuştuk. Henüz feribotun zamanı değildi. Başlangıç için tekne vardı. Beklerken kendimizi eğlendirip iskele panolarına yapıştırılmış pankartlar. Sonra büyük bir tiyatro poster dikkatimi çekti ve beni ona çekti. Büyük bir afişin duyurulduğu başkan yardımcısı, komuta, gecesi, ana tiyatrolardan birinde çok akşam ve daha da ileri sürüldü ki en asil Marquis of Beckenham seçkin birlikler arasında yer aldı. İşte buradayız, diye seslendim, biraz mesafede olan yoldaşıma. Kesinlikle buna gideceğiz. Beckenham Markisi buna saygı gösterecek sonuçta onun hamisi ve varlığıyla. Akşam yemeği için otelimize geri döndük ve yemeği yedikten sonra tiyatroyu aramak için şehre döndü. İçeri girdiğimizde bina kalabalıktı ve hükümet evi partisi kısa süreliğine bekleniyordu. Şimdi vali ve parlak bir grup başkan yardımcılığı locasına girdi. Her şeyden emin olabilirsin o devasa insan topluluğu orada, o zamanlar daha çok bakan yoktu Beckenham ve ben. Ve kesinlikle her erkeği bakmaya yetiyordu. Çünkü orada, hanımefendisinin sağ elinde, kusursuz giyinmiş, yanımda duran genç adamın tam olarak aynı görüntüsüydü. Benzerlik çok yüksekti. Bir an için inanmakta zorlandım ki Beckenham'a inanmak zorundadır beni bırakıp yukarı çıkıp oradaki yerine oturmamıştı. Ve eğer beni benzerlik, emin olabilirsiniz ki onlarca kat daha fazlaydı. Gerçekten de, şaşkınlığı çok komikti ve muhtemelen onları etkilemiş olmalı etrafımızdaki, izleyen insanlar, hepsi bir şey gibi olağanüstü. Tekrar baktım ve önünün arkasında fark edebildim öğretmen Baxter'ın kendinden memnun ve kendinden memnun yüzünü çekiyor. Sonra oyun başladı ve biz de dönüp dikkatimizi vermek zorunda kaldık. Burada gün boyunca bir durumu anlatmak için durmam gerekiyor bana tuhaf gelmişti. Gemimiz Williamstown'a vardığında, öyle oldu ki, trende Melbourne'a gitmiştik yaklaşık 30 yaşlarında uzun, yakışıklı, şık giyimli bir adam. Olup olmayacağı o da bizim gibi koloniye yeni gelen ve sadece geçici bir vardı Melbourne üzerinden söyleyemem, her neyse. Sydney'e gitti posta treni bizimle geliyor. Sonra onu gözden kaybettik, sadece ayakta durduğunu gördük o öğleden sonra çıktığımızda halk kütüphanesinin yakınında ve şimdi ise tiyatronun tezgahında oturuyordu, yarım düzine kişi değil sandalyeler bizden. Bu sürekli arkadaşlık planlı mı yoksa sadece tesadüf, tabii ki söyleyemem, ama kabul etmeliyim ki öyle görünüşüne göre değil. Mümkün mü diye kendime sordum. Nikola, Pescador ile Avustralya'ya ayrıldığımızı öğrenince, Port Said'den bu adama bizi izlemesi için telgraf mı gönderdi? Gösteri bitti. Tiyatrodan ayrıldık ve feribota doğru yola çıktık. Tekne tam ayrılırken ona ulaştım. Olduğu gibi yapmak zorundaydım atlayın ve güverteye ulaşınca yığın halinde düşmüş olmalıydım ama bana uzatılan bir yardım eli için. Şefkate hayranlık duydum teşekkürlerim, şaşırtıcı bir şekilde hayırseverimin hiç olmadığını öğrendim az önce bahsettiğim adam dışında. Şaşkınlığı benimkinden bile daha büyüktü ve, yakın tıraş olmuş, diye bir şeyler mırıldanıyordu.
Döndü ve hızla arka tarafa yürüdü. Artık kararımı vermiştim ve ben bu nedenle keşfimi Bacon'ıma bildirdi. Adamı ve ben olmadan yurt dışındayken ona göz kulak olmasını uyarıyordum. Bu o söz vermişti. Ertesi sabah en iyi kıyafetlerimi giydim, bagajım güvenli bir şekilde ulaşmıştı ve saat 11'den kısa bir süre önce Bacon'ıma veda etti ve yola çıktı. Ben Potts Point'e gidip Wetherell'lere gittim. Hangi çeşitli duygularla bastığımı söylemek imkansız olurdu. O iyi hatırlanan sokak, bahçeyi geçip ağır ön kapı, ki bana hep çok tipik gelmişti Bay Wetherell'in kendisinin. Bana kapıyı açan aynı uşak önceki sefer şimdi açtığımda ve bayanın evdeydik, ciddi bir şekilde cevap verdi. Evet, efendim, ve beni davet etti girmesi için. Beni oturma odasına götürdüler, büyük çift kişilik bir odaya çok güzel bir şekilde döşenmiş ve zarifçe boyanmış bir tavana sahip, uşak ise metresini aramaya çıktı. Birkaç dakika sonra bir ışık duydum, dışarıda ayak sesi duyuldu, bir el kapı koluna kondu ve 10 saymadan önce, Phyllis, benim Phyllis, odadaydı ve kollarımda. Önümüzdeki 5 dakika boyunca, sevgili okuyucu, çizim yapacağız nazik izninizle bir perde. Eğer hiç karşılaştıysanız sevgilim, birkaç ay yokluğun ardından kolayca nedenini anlayın. Tekrar mantıklı hale geldiğimizde onu bir kanepeye götürdüm ve oturdum ben yanında, babasının herhangi bir şekilde vazgeçip razı olmadığını sordum. Bunun üzerine çok mutsuz görünüyordu ve bir an için patlayacağını düşündüm, gözyaşlarına boğuldu. Neden? Ne oldu Filiz, sevgilim? İçten bir şekilde bağırdım alarm. Seni ne rahatsız ediyor? Ah, çok mutsuzum, diye yanıtladı. Dick, içeride bir beyefendi var, şimdi babanın büyük bir ilgisi olduğu Sydney ve o da çaba gösteriyor, üzerimdeki tüm etkisini kullanarak beni onunla evlenmeye ikna etti. İkisi o, kim olursa olsun, ama daha ileri gidemedim sorular, çünkü o anda bir ayak sesi duydum. Koridorda durdu ve hemen ardından Bay Wetherell kapıyı açtı. Bir süre kaldı konuşmadan birbirimize kısa bir süre baktık, sonra ilerledi. Bay Hatteras, lütfen bana ne zaman olacağını söyleyin, bu zulüm sona erecek mi? Kendi başıma senden kurtulacak mıyım? Et ve kan dayanamaz. Size söylüyorum efendim, dayanamaz. Kızımı en centilmence bir şekilde İngiltere'ye kadar takip ettin ve şimdi onu tekrar buraya kadar takip ettin. Tıpkı hayatım boyunca onu takip etmeye devam edeceğim gibi, Bay Wetherell, diyorum, sıcak bir şekilde yanıtladı, onu nereye götürürsen oraya. Aylar önce Orizaba'da sana onu sevdiğimi söylemiştim. 10.000 onu seviyorum, şimdi çok daha fazla. Beni seviyor, bu sana duymaz mısın? O zaman neden bizi ayrı tutmaya çalışmalı mısın? Çünkü sizinle bir ittifak yapmak efendim, her konuda benim için hoş değil, olası bir yol. Kızım için başka görüşlerim var, öğrenmelisin. Buyur Filiz artık sessiz kalamazdı ve araya girdi. Eğer demek istediğin beni bu nefret dolu evliliğe zorlayacağını. Küçümseme, baba, yanılıyorsun. Sadece Bay Hatteras'la evlenmem ve bu yüzden seni uyarıyorum. Sessizlik, hanımefendi. Bana böyle bir ton takınmaya nasıl cüret edersin? Benim gibi yapacaksın. Bu ve diğer tüm konularda dilek dilemek, böylece artık konuşmayacağız onu. Şimdi, Bay Hatteras, söylediklerimi duydunuz ve sizi uyarıyorum, bu davranışta ısrar edersen, bir şeylerin olamayacağını göreceğim, yasada buna son vermek için bulundu. Bu arada, eğer kendini gösterirsen yine bahçemde, hizmetçilerim seni sokağa atacaksın. İyi günler. Davranışları bana karşı ne kadar adaletsiz olsa da, başka çaresi yoktu, boyun eğmekti. Şapkamı alıp korkmuş zavallı Phyllis'e veda ettim ve kapıya doğru yürüdüm. Ama ayrılmadan önce kararlıydım, kızgın ebeveynine son bir şans vermek için. Ben de dedim ki, Bay Wetherell, seni daha önce uyarmıştım, yine de uyarıyorum, kızın beni seviyor ve ne olursa olsun, onu karım yapacağım. O kendi çocuğu hanımefendi ve onu kendi karşısında biriyle evlenmeye zorla kabul edemezsin Will. İsterse onun benimle evlenmesini engelleyemezsin. Engelleyeceksin, bir gün bana böyle davrandığın için üzgün ol. Ama verdiği tek cevap fırtınalı bir cevaptı. Evimden bu konuda bırak anında, dedi. Bir kelime daha söyleme, efendim, yoksa hizmetçilerimi çağırırım, yardımım. Görkemli yaşlı uşak benim için ön kapıyı açtı ve varsayarak mümkün olduğunca onurlu bir havayla yoldan aşağı indim ve bayıldım, sokağa girdi. Eve tekrar vardığımda Bacon'ım dışarıdaydı, bu yüzden hiç pişman değildim, kendimi iyi bir sessiz düşünmek istedim. Yani puro yakarak, verandaya bir sandalye çektim ve işe koyuldum. Ama başarabilirdim, durumla ilgili hiçbir şey yok,
Sadece bu sabahki röportajımda, benim mümkünse baba ile pozisyon daha da umutsuz hale getirildi, öncekinden daha şanslı. Bu daha şanslı talip kimdi? Bir faydası olur mu benim ona gitmek ama hayır, bu açıkça imkansızdı. Teşvik edebilir miydim, Filiz benimle kaçacak mı? Elbette mümkündü ama ben tercih ederim, böyle aşırı bir adım atmaya hiç niyeti olmayacağını sanıyordu. Yöntemler başarısız olmuştu. Peki ne yapılacaktı? Dileklemeye başladım, Beckham'ın geri döneceğini, böylece birlikte danışabileceğimizi söyledi. Yarım saat sonra öğle yemeğimiz hazırdı ama hala hiçbir iz yoktu gençlik. Nereye gidebilirdi ki? 1 saat bekledim ve sonra iş. Saat 3 geldi ama hala bir işaret yoktu. 4, 5, hatta 6. Bu sırada bir kaygı ateşi içindeydim. Varlığını hatırladım, Melbourne'den bizi takip eden adam ve Beckham'ın güvendiği adam iyi niyetli. O anda karar verdim. Eğer daha önce dönmezse 7:30, en yakın polis karakoluna gitmek ve bir onu aramaya başladı. Yavaş yavaş saatin büyük eli döndü ve o zaman görünmediğinde, şapkamı taktım ve, yolu sorup Kanun'un evine doğru yola çıktı. Oraya varıp işimi açıkladığımda hemen sorumlu müfettiş, bana çok yakından soru sordu, Beckham'ın görünüşü, yaşı, mesleği ve benzeri. Bunu yaptıktan sonra, dedi ki, ama efendim, genç adamın öyle olduğunu varsaymak için ne sebebiniz var, yok edildi mi? Sadece evinde yoktu, dediğe göre, ifadenize göre, yaklaşık 8 ya da 9 saat kadar. Sadece, diye yanıtladım, bilmek için en iyi nedenlerim var, Avustralya'ya geldiğinden beri izlendiğini söyledi. Bu sabah öğle yemeğinden önce sadece kısa bir yürüyüşe çıkacağını söyledi ve ben onun için endişemi bildiğimden kesin olarak eminim ki, onun bunu yapmayacağını, uzun süre kendi isteğiyle benimle iletişim kurmadan uzak kaldı. Bu gölgeleme için herhangi bir sebep belirleyebilir misin? Arkadaşım İngiltere'de devasa bir mülkün varisidir. Belki de öyle olabilir, birini bulmanda sana yardım edeceksin. Çok muhtemelen. Ama yine de biraz aceleci olduğunu düşünüyorum, böylesine korkunç bir sonuca varmak, vay. Hatteras benim adım ve General Officer Hotel'de kalıyorum, Palgrave Street. Bay Hatteras, yerinizde olsam otelinize geri dönerdim. Sen muhtemelen arkadaşınızı orada akşam yemeğini yerken ve düşünürken bulacaksınız seni aramak hakkında. Ama eğer gelmezse ve yarın sabaha kadar bunu yapmazsa, tekrar buraya uğrayıp rapor ver ve sana her türlü yardımı yapacağım. Nazikliği için teşekkür ederek istasyondan çıktım ve hızla geri yürüdüm otele gitmek. Beckham'ı güvenle geri dönmüş ve kendi yerine getirmeyi umuyordu akşam yemeği. Ama ev sahibi verandada beni karşıladı ve bana yemek yedim mi diye sorduğunda arkadaşımla ilgili herhangi bir haber olursa, bir hayal kırıklığı olduğunu fark ettim ben. Bu sırada heyecan ve endişe benim için çok fazla olmuştu. Nikola, casus, Beckham, Filiz, bilinmeyen sevgili ve yaşlı Bay Wetherell, beynimi meşgul edecek kadar çok şeyim vardı. Verandadaki bir sandalyeye oturup iç çekti ve her şeyi gözden geçirdim dava. Dalgınlığım bittiğinde saat 9 oldu. Tam ben bunu yaparken bir gazeteci çocuk sokaktan aşağıya geldi ve eşyalarını şehvetle alıyordu. Zihnimi hoş olmayan düşüncelerden uzaklaştırmak için, onu aradım ve satın aldım bir akşam Merkür. Bunu yaptıktan sonra oturma odama geçtim oku. 1., 2. ve 3. sayfalarda pek bir şey yoktu bana ilgi çekti, ama 4. maddede şaşırtıcı bir madde vardı, neredeyse saçlarımı diken diken ediyordu. Şöyle devam ediyordu. En iyi yetkiye göre, bir çatışmanın gerçekleşeceğine dair kısa süre sonra belli bir ünlü genç soylu arasında duyurulacak, şimdi şehrimizde bir ziyaretçi ve onlardan birinin güzel kızı Sydney'in en önde gelen politikacıları, yakın zamanda bir İngiltere'ye ziyaret. Evening Mercury genç çifte hoşnutluk sunar, en içten tebrikleri. Bu tüm gizemin çözümü olabilir mi? Acaba şu mu, Baxter'ın nişanı, telgraf, seyahat fikri, uyuşturma, Port Said'deki hapsedilme, sahte Marky'nin yerine getirilmesi. Hepsi bu amaca ulaşmak için bir araç mıydı? Bu adamın, ki unvanlı bir adam kılığına girerek, Filiz ile evlenmek anlamına geliyordu. Çünkü olabilir, o paragrafın kime atıfta bulunduğuna dair hiç şüphe yok. O böyle bir şey düşünülmek katlanılmazdı. Artık hiçbir gecikme olmamalı, dedim, bildiğim her şeyi açıklamakta. O kötü adamlar bu gece ortaya çıkarılmalı. Her şeyi bilmemiz gerekir, ona söyleyebildiğim anda hemen söyleyebiliyordum. Bu sonuca vardığımda kendimi ezdim, cebime kağıt koyup bir an bile gecikmeden Potts'a doğru yola çıktım. Gece karanlıktı ve şimdi yoğun bir çiseleme yağıyordu.
Gerçekten çok uzun sürmedi. Ama bir sonsuzluk gibi geldi, eve vardım ve zili çaldı. Uşak kapıyı açtı ve beni görünce şaşırmış gibi görünüyordu. "Bay Wetherell evde mi?" diye sordum. Bir an ne söylemesi gerektiği konusunda şüpheye baktı, sonra konuları bozacak bir şey göreceğini söyledi. "Ne anlama geldiğini biliyorum," dedim yanıtlayarak. "Bay Wetherell içeride ama sen beni görmeyeceğini sanma." "Ama görmeli. Ona çok şey hakkında bir haberim var, en önemli önemde." "Ona bunu söyleyecek misin?" Beni bıraktı ve koridordan yukarı çıktı. Kısa süre sonra geri döndü, başını salladı. "Çok üzgünüm efendim, ama Bay Wetherell'in cevabı, eğer varsa ona söylemek için her şeyi yazılı olarak yazmalısınız, sizi göremez." "Ama yapmalı. Bu durumda reddetmeyi kabul edemem." "Ona söyle, onunla konuşmak istediğim konunun hiçbir önemi yok, bu sabah ona yaptığım istekle ilgili. Ona söz veriyorum o konuda." Yine uşak ayrıldı ve ben yine soğukkanlılığımı sağlamak zorunda kaldım. Portiko döndüğünde yüzünde bir gülümsemeyle vardı. "Bay Hatteras, buraya adım atırsan memnun oluruz, efendim." Onu koridorda takip ettim ve devasa taş merdivenden yukarı çıktım. Tepeye varınca sol taraftaki kapıyı açtı ve duyurdu, "Bay Hatteras." Bay Wetherell'i şöminenin karşısındaki alçak bir sandalyede oturmuş buldum ve sağ ayağının küçük bir körpüye üzerinde durması, eski düşmanı gut hastalığının atağından muzdarip olduğunu savundu. "Bir sandalyeye oturacak kadar iyi ol, Bay Hatteras," dedi, kapı açılınca kapalı olmuştu. Kabul etmeliyim ki ne olduğunu anlamakta oldukça şaşkınım. "Bana seni evime getirmek kadar önemli bir şey anlatmak zorunda kalabilirsin bu saatte gece. Sanırım bu konuda sizi tatmin edebileceğim, Bay Wetherell," diyorum cebimden, akşam merkürünü çıkarıp düzelterek cevap verdim, "dışarı çıkacak. Öncelikle, varsa bana söyleyecek kadar iyi olur musun?" O paragraftaki çıkarımda herhangi bir doğruluk olduğunu belirtmek zorunda kalır. Kağıdı ona verdim ve ilgili çizgileri işaret ettim. Sahip olmak gözlüğünü taktı, dikkatlice inceledi. "Üzgünüm, öyle olmalı, bunu bu kadar erken kamuoyuna açıkladık, kabul etmeliyim," dedi. "Ama inkar etmiyorum, o paragrafta önemli bir gerçeklik payı var. Raporlar. Bununla Phyllis'i evlendirmeyi amaçladığın anlamına geliyorsun." "Beck'n'ın markisi." Genç adam ona her zaman çok fazla dikkat etti koloniye geldiğinden beri ve sadece geçen hafta bana bu onuru verdi, görüşlerini bana açtığını söyledi. "Görüyorsun, sana karşı dürüstüm. Bunun için teşekkür ederim. Ben de sana açık olacağım. Bay Wetherell, sen zihnini hemen rahatlatabilirim, bu evlilik asla gerçekleşmeyecek. Ve lütfen bana böyle bir açıklamanın sebebini söyler misin?" "Açıkça istersen, çünkü genç adam şimdi hükümette kalmaktadır. House benim kadar Beck'n'ın markisi değil. O bir sahtekar, ilk suyun hilesi, rolünü oynamak için bir en zeki alçaklar asılmadı." "Bay Hatteras, bu gerçekten fazla ileri gidiyor. Sizi gayet iyi anlıyorum efendine, kıskanıyorum ama senin ona böyle aptalca bir suçlama getirmeye cesaret ediyorum. Ben şahsen bunu yapmalıyım, dinlemeyi reddet. Eğer o sahtekar olsaydı, nasıl anlaşıldı? Öğretmeni o mektupları majesteleri dükten alır mıydı? Glambart, ekselansları vali, hayatı boyunca ailesi, onu bundan önce keşfetmez miydi? Hayır, efendim. Olmaz, öyle düşünüyorsan, onu bu kadar zekice kim itti? Kim ipleri bu kadar harika çekti? Neden? Nikola, kesinlikle. Yaşlı beyefendinin kafasına tabanca mı vurmuştum, yoksa duvarlara mı sapladım? Açıldı ve Nikola odaya girdi. Daha büyük bir etki, eskiden korku ve şaşkınlık üretilemezdi, beyefendinin yüzü o 5 basit kelimeden daha çok etkilendi. Geri çekildi, sandalye nefes nefese kalıyordu, teni solgunlaştı ve bir an için tüm sinir sistemi çözülmüş gibiydi. Ben onun yanına atladım, yardım etti, kriz geçireceğini sandı ama beni ferazlattı ve konuşacak kadar kendine geldiğinde, dedi boğuk sesle, "Doktor. Nikola hakkında ne biliyorsun? Söyle bana, Tanrı için Seyk, onun hakkında ne biliyorsun? Çabuk. Bunun üzerine işe koyuldum ve ona hikayemi anlattım. Thursday Island'dan Sydney'e varışım ve ulaştığım ana kadar evi, gerçek ile tanışmam ve tanışmam, Beck'n'ım ve bununla ilgili tüm olaylar. Dinledi, bir yüzünde korkunç bir korku büyüyordu ve anlatımı bitirdiğimde arkadaşımın kaybolmasıyla neredeyse boğuluyordu. "Bay Hatteras," diye nefes nefese söyledi, "bunun gerçek olduğuna yemin eder misiniz, bana mı söylüyor?" "Ciddi bir şekilde yeminim," diye cevap verdim. "Ve bunu kamuya açık şekilde yapacak istediğin yerde. O zaman başka bir şey yapmadan önce, davranışlarım için özür dilerim.
Sen, asil bir intikam aldın. Size yeterince teşekkür edemem. Ama kaybedilecek bir an bile yok. Kızım bir baloda şu anda hükümet konağı. Onunla birlikte olmalıydım. Ama gut hastalığım izin vermiyordu. Bunu atar bana yardımcı olur musun? Bel, istendiği gibi zili çaldım ve ne yapmayı planladığını sordum. Hemen ekselanslarına gitmek, gut olsun ya da olmasın ve ona söylemek bana söylediklerini. Eğer dediğin gibi ise, bunları yakalamalıyız alçaklar ve arkadaşını anında kurtar. Yarım saat sonra hükümet konağında onun evinde bekliyorduk ekselanslarının röportaj için çalışma odası. Orkestranın müziği balo salonu hafifçe içeri girdi ve Lord Amberley odaya girdiğinde bizi gördüğüne şaşırmış gibiydi, belki de öyle de oldu. Ama o ona söylediklerimizi duymuştu, ifadesi değişti. Bay Wetherell, bu misafirimle ilgili çok korkunç bir suçlama. Yap bunun doğru olabileceğini mi düşünüyorsun? Üzgünüm ki, dedi Bay Wetherell. Ama belki Bay Hatteras da öyle olur hikayeyi bana anlattığı gibi anlatacak. Ben de yaptım ve bitirince vali kapıya gitti ve hizmetçi olarak adlandırılıyordu. Lord Beckham'ı hemen bulun, Johnson, ve ondan ne kadar iyi olmasını iste burada bana gel. Kal, ikinci kez düşünerek onu arayacağım kendim. O da gitti, bizi tekrar yalnız bırakıp tıkırtıların sesini dinlemeye devam etti. Şöminenin üzerine saat takmak ve sonra ne olacağını merak etmek. 5 dakika geçti, sonra 10 dakika geçti ama yine de geri dönmedi. O zaman bunu daha ciddi bir ifadeyle yaptı. Açıkça haklısınız, beyler. Ne sahte markiz, ne de öğretmeni Bay Baxter, her yerde bulunabilir. Ben de keşfettim, tüm değerli eşyaları ve hafif bagajları kaçırılmış bu gece hizmetçilerimin haberi olmadan ev. Bu korkunç bir durum iş. Ama talimat verdim ve polisle hemen iletişim kurduk. Şimdi gerçeği bulmak için elimizden geleni yapmalıyız Beckenham. Lord Amberley, dedi Wetherell, boğuk bir sesle, sizce bir şey var mı? Hizmetkarlarının kızıma hemen bana gelmesini söyleyebilir mi? Ben değilim, çok iyi hissediyorum. Vali bir an tereddüt etti, sonra dedi ki, üzgünüm Bay Wetherell, kızınız evden 1 saat sonra ayrıldı önce. Aniden hastalandığına dair bir mesaj ona iletildi ve ona ihtiyacı vardı. Hemen gitti. Wetherell'in kaygısı görmek acınasıydı. Aman tanrım, diye umutsuzlukla bağırdı. Eğer öyleyse, mahvolmuşum. Bu Nikola'nın intikamı. Sonra meraklı bir iç çekişle bir adım öne çıktı ve içeri girdiği yerde ölü bayıldı.